Efendim selamlar. Yeni bir lansmanla karşınızdayız. Hatta ben şu an için şu arkadaki sesi de bir kıssam bence daha mantıklı. Bu sefer de POCO lansmanıyla beraberiz. O yüzden yanımda Dilşah var. Herkese selamlar burada. POCO'dan sorumlu Evet. şeyimiz olarak. POCO Bakanı olarak atandım. HVP'de POCO'dan sorumlu. Ama ben çok heyecanlı bekliyorum yani. Geldiğinde incelemesini, kutu açılışını, her şeyini ben yapıyorum. Ya ben de gerçekten hani özellikle POCO X3 yani ülkede sevildi. Evet. Hani sen aslında söylediğin şeyler de, eleştiriler de haklı olsa da hani birçok insan o konuda öyle mi olur böyle mi olur dedi ama. Sevilmeyecek bir telefon değil bu arada Tabii ki. bence Yani kesinlikle. oyuncu Ama, olarak eksi değerlerini de mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. benim de merak ettiğim şey, bakalım POCO seni burada bu konuda dinleyip Pro'sunda ya biz hani Dilşah'a beğendiremedik telefonumuzu. Daha iyisini ürettik diyecekler mi? Ağırlığından kısalım, Göreceğiz. arka kapağı titretmeyelim diyecekler Benim mi? ekran niye sürekli kapanıp duruyor? Şöyle chat'e de aslında ben niye şuradan bakmıyorum? Daha mantıklı. POCO X3 tasarımı çok kötüydü. Bunun nasıl olur? Ya büyük ihtimalle aynı tasarımda olacak. Farklı Evet. gitmeyeceklerdir bence de. Bu arada Büyük POCO ihtimalle- X3'ün tasarımı çok kötü değil. Bence o kamera diziliminin o kadar çıkık olması ve yuvarlak yerleştirilmesi, mesela Mi 10T'de masada titretiyordu ya, POCO'da onu yaşatmıyor. Kamera dizilimi veya tasarım konusunda bence POCO başarısız bir telefon değil. Ben de aynısını düşünüyorum ya. Hani simetriyi sevenler için güzel bir telefon, Mantıklı ortada bir olması. telefon, evet. Ne zaman gelecek Türkiye'ye diyorsan Zeynep, daha belli değil. Yani Nisan'da falan herhalde ya da yaza doğru gelir ya da ne zaman söyleyecekse o zaman görürüz. Teşekkür ederim Raskolnikov. O değil şu an güzelliği diyelim en azından. Direkt şu an gömüldü. Şöyle Şu an ben böyle de sohbet anlatacağım bundan mesajlarına sonra. bakıyorum. Evet. POCO iyi de ekranı ben pek başarılı bulamadım demiş Fuat'ta. Yani yapma bence. Gerçekten ayıp ediyorsun. Şimdi Ya 120 dediği Hz gibi olması- o fiyatı. Ya tabii canım, hani fiyatına göre düşündüğümüzde tabii ki, ama tabii baktığında senin de aslında sevdiğin hani Realme 7 Pro özellikle AMOLED Tabii. ekranıyla daha hoş görünüyor olabilir de. Şimdi ya özellikle Pro gelir mi ondan emin değilim bu arada arkadaşlar. Yani söylentiler onu gösteriyor ama Hindistan'da 30'unda bir POCO X3 Pro lansmanı olacak. Ona saklayabilirler. Burada Redmi K40 olarak bildiğimiz büyük ihtimalle POCO F3 gelecek. Ki şu anda POCO F2 Türkiye'deki F2 Pro hatta Türkiye'deki fiyatlarıyla bayağı güzel durumda. Bence de. Mi 10T serisi yerine, hatta birçok orta seviye yerine bence tercih edilebilecek bir duruma da gelmiş. Birazdan da yayın başlar. 4 dakikadan geri saymaya başladı zaten. Gösteriyor, evet. Sen POCO ne X3 bekliyorsun? fiyatı Neler yükselir mi? bekliyorsun? Fiyat bandında özellikle. Ya fiyatta çok meraklıyım gerçekten. Hani Türkiye'ye gelirse mesela X3 Pro'nun ya X3 3000 olduğuna göre bence maksimum 5000 olması lazım. Hatta o kadar bile çıkması lazım ya. geliyor Gerçekten aslında. o kadar çıkması lazım. Hani şu anki dolar kurunu düşünüyorum yani. Şu an Cuma günü olsaydı 4000 yeterli derdim. Şu an 5000 demek durumundayım. Ya zaten hani bir şeyler açıklansın, fiyatlar açıklansın, hemen çarpar bakarız. Yalnız bugünkü döviz kuruyla mı yapalım arkadaşlar? Cuma günkü döviz kuruyla mı? Ondan emin değilim. Şu anki fiyatla bakarsak Ersin abi de 5000 lirayla kral olur demiş. Göreceğiz tabii. Hani bir de POCO tarafında farklı geliştirmeler görüyoruz. Hani aynı cihaz olsa da aslında ufak tefek yenilikler, şeyler görüyoruz. Ona göre de bir şeyi fark etmiş oluruz. Neler sunacaklarına dair. Ersin abi de hangi kurula çarpacaksın diye, Allah. Hani şöyle de bir durum var. Benim korktuğum biz kurula çarparken de değişme ihtimali olduğu için. Evet ya, bir şey, o da ayrı bir şey söylemek o kadar zor ki. Yarım saat sonra bile değişebilir bu. Kesinlikle. Yani göreceğiz. Şu an 7.94'müş. 7.94'müş. Elazığ'a da bizden selamlar sevgili Melih. Yani POCO X3 ile Redmi Note 8 Pro'yu kıyaslarsan tabii ki X3 Stickman. Biz düz 10'la mı çarpsak ya? Yanına bir 0 ekleyelim. En azından hani ucuza geleceği için
Ne kadar da ucuza geldi, biz yüksek bekliyorduk diye sevinmiş oluruz. 5 olacak ya. Valla üzülerek söylüyorum ama bence de 5 olacak. Ya şimdi durup böyle bir düşününce 5 olacak ya. Yani 5.000 lira bir bakalım. Yani şu an emin olamıyorum ama dediğin gibi ihtimali çok yüksek o konuda maalesef ki. Olursa çok üzücü olur ama. Yani. İşte bir global fiyatını görelim Ramazan. Yani burada X3 Pro'nun gelmeme ihtimali var. Ama F3 kesin gelir. X3 Pro için 30'unda bir Hindistan için lansman düzenlendi ama biliyorsunuz Xiaomi kanadı Hindistan'a ayrı, globale ayrı yaptığı için bu sefer globalde önce tanıtıp sonra Hindistan'a özel tanıtacak olabilir Pro'yu. 1 manat 4.6 TL olmuş. Azerbaycan'a selamlar. Evet. POCO F3 Türkiye'de satılan hangi telefona denk olur sizce? Yok. Demiş. Türkiye'de her şey olarak diyorsan hani rakip F3 olarak diyorsa ya POCO F3 büyük ihtimalle Oppo'nun gelecek Reno 5 serisine, Realme'nin 8 serisine rakip olacak bir şey. Hatta bence belki de yeni Mi 10T bile diyebiliriz. Mi 10T'nin yenilenmiş versiyonu gibi de düşünebiliriz. Çünkü hani Redmi K40 ailesinin lansmanını hatırlayın. Redmi K40'ta gördüğümüz şeyler burada POCO F3'te olacak. Tabii o da Pro'sunda olabilir vesaire. Göreceğiz, zaten 1 dakikadan az süremiz kaldı. Aynen 50 saniyelik bir süre kaldı. Heyecanla bekliyorum. Görecük. Ay. İnşallah çok gitmiyordur bu. Ya da ben cama değil de şuraya koyarsam daha ses. Ben arka kapak yumuşamıştı dememiştim bu arada ya. Arka kapak çok fazla titriyor. Şeyde, Sesten çok fazla etkilenip çok fazla titriyor ama yumuşama gibi bir şey zaten söz konusu olamaz. POCO F3 Pro tanıtılacak mı? POCO F3 Pro da tanıtılacak değil mi bu lansmanda? Beklentimiz o yönde ama olmazsa bir o olmaz. Yani F3 Pro dedi değil mi? Pardon. Aynen F3 X3 Pro. Pro değil. Ya bence de Pro'su burada gelir tekrar. Yani F3 ailesini görürüz. F3 ile F3 Pro'yu görürüz. X3 Pro'nun işte ihtimali şey değil. Bir fark yok. Hop, lansman başlıyor. Ben bir ses vereyim önce. Ve şuradan da yerimizi değiştirelim. Thank you all for joining us. My name is Kevin. I'm the head Kevin of Q. POCO Global. POCO Global'in And I'm very başındaymış bu excited abimiz. to be back here. Pekin We've Kevin got Bey. some exciting news to share with you. But first, let's Benim recap tekisi. 2020. 2020'ye bir bakacakmışız. 2020, şeyi niye it was a bitmedi? great year for Bir dakika. us. We also announced that POCO was independent last November. And we released some awesome products. Şu an ses iyi mi Smartphones that took the arkadaşlar? market Ona by göre bir storm. cevap verin. Since last year in May, we launched the POCO F2 Pro, which was at time and K40 is now serisini one of the most F3 olarak göreceğiz, evet. affordable Sesi iyi, flagship süper, killer tamam. with a Snapdragon 865. Zaten sağ altta da F3 ile X3 Pro diye söyledi. F3'ü de göreceğiz, X3 Pro'yu da göreceğiz. İçiniz rahat olsun. Bunlar da zaten Dilşah'ın favorileri. F2 Pro, X3, F2 zaten ben Mi 10T'yi denemeden önce Ersin sormuş bana Mi 10T'yi mi denemek istiyorsun POCO F3 Pro'yu mu? O zaman bu pop-up kamerasından dolayı bir ön yargılı yaklaşıp Mi 10T demiştim ama keşke POCO deseymiş. Ya F2 Pro'nun aslında o pop-up kameranın rahatlığı da güzel Aslında oluyor. Mi 10T'den bence daha çok tercih edilebilirmiş. Bu Daha arada ucuz bir onu şu da an, denemek hemen hemen istiyorum. Çok şeydi. Bunlar da GSM Arena'nın, Android Authority'nin ve Pocket Link'in markalar hakkındaki görüşleri. Daha doğrusu modeller. POCO geçen sene ama evet bence de bu 3 cihazıyla hani Türkiye'deki M3'ün fiyatını çok düşünmezsek güzel cihazlar üretti. It's a brand new design website with ability to purchase POCO diye yeni bir products. site de açmışlar POCO Store için. A custom experience for our fans. Make sure you check it out. There will be special promotions on our website. It's waiting for you. Talking about fans, in November last year, we launched the POCO community,
we geçen also sene got an update. POCO fanları community'sini Today, de we will oluşturmuşlar. upgrade the POCO community to be available. Şimdi on yeni Android as uygulaması well. varmış. You can Buraya experience seni de tabii POCO üye yapalım. community with a POCO tailor-made community'den. UI. Türkiye- Fanları toplanın hep beraber. Türkiye yetkilisi olarak bence Dilşah'ı ayarlamalıyız. Xiaomi Türkiye duy sesi bizi. Make sure to download it. There will be special events going on. Right now, Moderatör we're istiyorlarmış currently bak. looking for POCO community moderators. Şu anda moderatör de arıyorlarmış arkadaşlar. Arkadaşlar, Kendi aramızda, POCO'nun muadil moderatörü. Xiaomi fanlar arasında belki isteyen vardır. Tabi burada İngilizceyi kesin ister. İngilizcesi iyi olan, okuyup yazabilen moderatör olarak katılabilirsiniz bir POCO sever olarak. Our community powers us. And because of this community, we reached a big milestone. As of right now, we've 13 shipped milyon out POCO more than ürünü 13 million kargolanmış. POCO Kargolanmış smartphones denmez de around the aslında. world. Piyasaya çıkmış. As a 3-year-old brand, this was achievement. Buradaki shiple satın alımın farkı var bu arada. Ship aslında mağazalarda şu anda en azından satın alınıp raflarda duran ürün sayısı oluyor. But what's even more amazing is that we have over 4 million shipments Ha, sevk to one edilmiş, aynen. specific model. Daha doğru bir POCO X3 Türkçe NFC. çevirisi Ersin abiden Just geldi sağ 7 olsun. months of launch. X3 NFC de bak This 7 was a ayda result we 4 didn't milyon expect, ünite sevk but edilmiş. certainly not Ben ne surprised. yapmışım Aydoğan ya? Vallahi insan ne kadar kendi ayağına With our sıkarsa o kadar philosophy sıkmışım. of exactly Bileme what var. you need, we were able Bak diyor ki to POCO nail X3 down NFC'de de camera, ne istersen var diyor. design, Kamera Ağırlık istersen desen var. Dizayn Ses desen desen var, var. performans This is desen var, why batarya POCO desen. X3 NFC was awarded the number 1 Her şey GSM aranaya göre 4G destekli 2020'nin en iyi orta seviye telefonu POCO X3'müş. Ama evet, orta segmentte zaten çok başarılı olduğunu hep vurguluyoruz. Aydoğan, sen bu yayını beni linç etmek için mi çağırdın? Yok. Çok merak Ben sana ediyorum. şu an bilgileri çeviriyorum canım. making sure we meet even more fans' need. So, I would like to welcome Angus on stage to talk about today's upcoming products. Welcome, Angus. Yenilerine Thank you. geçiyoruz. Hadi bakalım. Thank you, Kevin. And hello, everyone. My name is Angus, and I'm the head of product marketing at POCO. And today, I will be Angus. introducing our latest smartphones. Angus diye okuyor şimdi. Angus diye Let's talk okursak about adam exactly Ayıp olur, hakaret and olur. more. Introducing our latest X series. X3 Pro. Exactly POCO X3 what Pro. Dilşah need and more diye yapmaları lazım bence bu arada Smartphone alttaki adı. is more. We're going to talk about some of the Bakalım upgrades harbiden it's öyle brought mi? over its previous Aynen. Göreceğiz. generation, the POCO X3 NFC. First, we have Daha more fazla performance. performansımız varmış. Now, last year, with the POCO X3 NFC, we global debuted the 732G, a great mid-range chipset. 732G But ile some gelmişti. fans may think X series is a mid-range segment. We will most likely launch a better 700 series, offering a better mid-range performance. Daha iyi bir But orta seviye. actually, Yani for iş the seviyesinin Pro, orta we're gonna seviye take it olduğunu up one vurguladı. notch, offering flagship performance. Amiral gemisi performansı vereceğini For the söylüyor. POCO X3 Pro, we'll be releasing the leading 4G processor Şimdi in göreceğiz. Büyük ihtimalle 2021. 865, Zaten 870. sızıntılar o Qualcomm yöndeydi, Snapdragon aynen bak. 860. The X3 Pro 860. is actually the very 860. first model to use this processor. 860 da geldi bu arada Qualcomm'dan gördüğünüz üzere. Şimdi 870 865'in plus'ı gibi düşünüyoruz. 860 ne oluyor? Bu yeni bir işlemci. 860 da ortaya çıktı. Qualcomm da harbiden yani orta seviye işlemcisi kadar şu an üst seviye işlemcisi kullanmaya başladı. So when we compare the Snapdragon 860 to last year's flagship 865, there are a lot of similarities. Çok benzerlikleri var diyor 860 ile 865'in. Ha, 865 değil. Yok. Biraz daha kırpılmış hali Now, anladığım 700 kadarıyla. series Ama usually Bu bir şey kesin söyleyeceğim, orta 765G'nin segment şeyidir. Mantıklı değil mi Yok şimdi 860'a gelmesi? yani Gerçi tabii canım üst 868 seviyeye burada çıkartıyor duyuyoruz. artık da. It's also Yani daha an uygun octa-core şeyli üst CPU seviye oluyor. with 7 nanometer process. And the GPU Evet 870 is varken also niye Adreno 600 870 değil? series. Yani. Actually, let's talk about the GPU.
The Snapdragon's 860 comes with the Adreno Qualcomm 640 varmış. 865'te 630 vardı yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir geliştirilmiş grafik. 865'in enerji tasarruflu versiyonu gibi demişler. Aynen. Yani aynen öyle bence de. O zaman işte çok garip geldi ya. 765G onu sunuyordu. Ben asla eleştiri yapmayacağım. Sen uslu usul Lansmanı dinleyip seninle beraber aktarmaya Bu çalışacağım. arada niye böyle bir şey dedi ya? 860 ortalama yüksek ayarlarda 50 FPS'e çıkabiliyormuş. Garip. Bu çok önemli değil. Yani yapay zekada 7.6 şey yapabiliyormuş. Eski CPU değil bu arada Özgür abi. Yeni çıktı 860. 865'in kırpılmış versiyonu olarak çıktı. The X3 Pro's Snapdragon 860 scored a very high Antutu benchmark of around 491 oluyormuş. Bildiğim bu 765G'nin bu arada bence hani Ersin abinin dediği gibi 865'in kırpılmışı değil de 765G'nin birazcık arttırılmışı gibi. Çünkü bu değerlere çıkıyorduk biz. Oppo Reno 3 Pro ile beraber. Hatta bir daha bir deneyeceğim. 720G'yi ikiye katladığını söylüyor ama neredeyse. Gerçi %76 yani ikiye katlamış sayılır. In difference compared to the A60. The performance difference is massive. But not only that, let's compare with another 700 series. The Snapdragon 765G. Ya 765G 300'ler de almıyordu be. Siz de sallamayın o kadar. Bunu bir daha bakacağım. Hatta şu an boştaysa aşağıda Oppo Reno 3 Pro'nun şarjını fullleyip bir daha bakacağım. 300'lerde değildi diye hatırlıyorum. Hatta bir dakika ben onu bulurum. Ezbere sallamayayım. %52 daha iyiymiş. Antutu'yu diyor değil mi? Tamam bakalım. Aynen. It's most certainly possible to put an 800 series in the mid-range segment. So simple. POCO X3 Pro 330 bin almış ya. Haklıymış. Reno 3 Pro 330.928 puan almış. We've also added UFS 3.1, which is a standard in high-end flagships these days, but still pretty rare in the mid-range segment. Having UFS 3.1, you can get write speed up to 198% faster than 2.1. It's the perfect combination. Evet Baran haklısın. Ben de şimdi baktım 330 bin almış. And for our UFS 3.1, you can now get up to 256 gigabyte of internal storage. Compared to last year's POCO X3 NFC, 765G'nin üzerinde 865'in biraz gerisinde. Up to 1 TB. Yani 256 GB'a kadar depolama, 1 TB'a kadar da micro SD kartla artırılabilirmiş X3 Pro. That's more storage space than most standard laptops. Tabii 1 TB'lik şey falan görmüyoruz pek. 8 GB'a kadar RAM'imiz var. Bu da demektir ki 6 versiyonu da olacak, 8 de olacak. 4 çıkar mı emin değilim. Ha 855 Plus denebilir İlker. Evet, haklısın. We did the whole package, offering a complete flagship performance. The Snapdragon A60. Bu arada UFS 3.1'i destekliyormuş. O güzel. En azından dosya aktarımlarında vesaire oyunlarda güzel bir avantaj sağlar. Tasarımında bakalım çok büyük değişiklik olacak mı? Zaten var ya gerçekten onu bekliyorum. Ağırlığı bu arada yine 200'ün üstünde. Sızıntılar falan da hep o yönde. Yani öyle bir ağırlıkta gerçekten çok harika bir tasarım bekliyorum. Çünkü POCO X3 NFC'nin de tasarımı gayet iyiydi. 5160 mAh batarya. Bataryada çok büyük bir değişikliğe gitmemiş. Bu arada bak tasarımı görüyoruz burada aslında şu an.
I remember seeing Daha a lot of şey great sanki comments kamerası about yuvarlak how değil good de the böyle POCO dörtgen X3 gibi. NFC battery is. Ama böyle And many people hafif claim geçişleri it's var. one of the best battery phone Belki out hani in the üzerindeki market. kapakta tam yuvarlak olarak And even gösterirler. with an 11 saat 800 oyun series oynayabilirsiniz. processor, 117 we're saat still müzik getting great single dinleyebilirsiniz. usage time. 6,5 saat 11 hours of Full HD gaming, video kaydedebilirsiniz diyor. Bu 117 önemli bir hours of artı. music, 18 18 hours of saatte video playback, and izleyebilirsiniz almost demiş. 6.5 hours of Bunu denemek 1080p lazım ya. video recording. And when you do 117 need to saat charge müzik it, dinleyerek. it really doesn't take long, even for a big battery like this. Pop-up kamerayı burada zor. Without MMT 33 wattlık 33 hızlı watt şarj fast charging, 1 the saatte POCO %100 X3 Pro yapıyormuş. can reach 100% in just Şey 59 yani minutes. batarya şarj tarafında And I used to be the type NFC'den person çok farklı that likes to değil. leave my Aynen. phone charging Onda da hatta hiç galiba- farklı But değil. now, Ya the onda battery 30 muydu, can 33 easily muydu? last Onda da over 2 33 days. işte. 33 33 I watt hızlı usually şarj charge it in var. the O zaman morning aynı. when I wake up Ama şöyle and bir I şey get var ready yani for work. 5160 mAh By the olması time I gerçekten leave, çok güzel it's all koruyor juiced up. Tabii. o değeri. Super convenient. Kesinlikle. Şimdi So toplam POCO X3 Liquid Cool Pro, teknoloji more 1.0 Plus performance varmış with bu arada flagship soğutmak 4G için. processor, flagship 8 gigs RAM option, flagship UFS 3.1 storage, up to 256 gigabyte. That awesome 5160 Evet bu mAh arada battery gerçekten with 33 şehir watt içinde fast charging. şehir dışında And karma of course, tüketim gibi we did keep the araç liquid cool değerlerine technology benzedi. 1.0 Plus for sustainable performance. This is exactly the performance you need and more. Now, thanks to the performance upgrade, the POCO X3 Daha Pro can yaratıcıymış. get even more Ama creative bakalım from ne the daha fold. yaratıcıymış. Using the A60 with the AI performance 865 ile more aynı. software features are made available. 860 yani Let's take a 865 ile 7 look at the nanometreden X3 Pro's üretiliyor. camera. Benzer şeylere sahip ama Now, biraz the X3 kırpılmış. Pro still features a quad camera setup. Kaç gram? 215 diye 48 bekleniyor. megapiksellik IMX 582 sensörümüz var. 119 derecelik 8 megapiksellik geniş açı, 2 megapiksellik derinlik sensörümüz, 2 megapikselde makro First, kameramız we var. have the main camera shot. We took a part of a Bu ana bike kamerayla and shot the çekilmiş bir gear setup. fotoğrafmış. As you can see, the focus and the coloring on the gear is on point. Niye vites How gösteriyor? different the lighting in the Garip bir background gives tercih. it the shade on the metal finish. But Shimano actually, when we iyidir go bu arada. closer, we could see something even cooler. In detail, Bu Brembo gibi bir when şey you turn zaten. on your macro Bisikletin camera Brembo'su. and shoot closer, Ha, cidden you can güzel actually çekmiş. see the water droplets on the gear. Super small details can be Makroda, seen evet. with macro mode. Bak yine kenarlarda bozulmalar var. Onları göstermeleri güzel. When you take a Portre portrait shot with the depth derinlik sensor, algılayıcı ile beraber with this çekilen mode, you portre. can see how captured Portre with great başarılı details bence. and blurring out the background, only focusing on the model. And this mode is Yok, very cidden easy to portre use. başarılı. Evet şu an güzel duruyor. Saçları güzel And of kesmiş course, yani. the 119 Ultra ultra wide geniş. angle camera, which is great James for Bond architecture shots şeyi like gibi. this. You can see how Bunu even the wide nereye angle, çekmiş onu you can anlamaya still çalışıyorum maintain da. the Bir brightest merdiven, contrast on merdiven this boşluğu specific gibi shot. görüyor. Evet. But because we have the Snapdragon A60 AI Ha, capabilities, gece modu da geliyor galiba. we can Geçmiş capture geniş. not just Başarılı during the day, olsun da but yani. also at night. Önemli olan o. In this photo, Xiaomi son with ultra dönemlerde night ama mode evet turned on, fotoğraf kısmını bayağı when you're in a geliştirmeye dark başladı özellikle environment with some 2020'de. lights in the background, it actually boosts Mesela the bu brightness oynanmamış bir contrast fotoğrafsa while bayağı güzel. maintaining the Bence Ama de. zaten ortam aydınlık Now, gibi this de mode duruyor. is honestly great Tabii o when you're gece trying to take modunun a night scenery shots for cities as well. etkisi de olabilir. Normal halini de görmek lazım. But most importantly, we do have the video features that's Merdiven powered by the boşluğu. Snapdragon A60. Hadi bakalım video tarafında Specifically, neler video sunacak. clones and dual video. Ha, Let's check video out both klonları, video out çifte right video now. Büyük falan ihtimalle muhabbetleri odur. var yine. Bu vlog modları falandır. Ha bak aynen. Nasıl çekeceğini söylüyor. Bu çok güzel bir özellik. Ama X3'te mesela bunu kesinlikle yaparken bir torpido diyorum değil mi? Tripod. Ha, tripod kullanmamız lazım. Torpidoya koymanız gerek. Ama bu zaten hep Çok öyle. karıştırıyor. Bunda da öyle. Hayır şöyle çok sabit olduğuna inansam bile bir yere koysam bile titreşimi çok net hissedebiliyor. O noktada acaba bir tık geliştirme olmuş mudur diye Ya düşünüyorum. o ise Tabii olursa şöyle bir yapamazsın. ihtimal şey olur da onu görmek lazım. Çünkü biraz önce dedi yine tripod kullanılması gerekiyor. Bunu zaten görmüştük. Biz bunu Mi 10T ile anlattık.
That was some awesome Biz video. bunu Eray da X3'ten POCO bahsetsek- X3 NFC ile alakalı çektiği bir videoda We zaten actually have a anlatmıştı bu 20 özelliği. megapixel in-display İşte onu diyoruz front zaten. camera, Ön which kamera we 20 also added a megapiksel. new feature. Değeri güzel. Night mode X3 selfie. NFC'de de tam böyle Now, I orta usually noktaya take selfies konumlandırılmıştı. But when I Bu iyi do, bir özellik I often bence. find myself Evet. usually taking Yani it gece in a mesela pretty dark grenlenmesini gösteriyor. Whether it's Kolonlara restaurants or baktığınızda bir outside the grenlenme street var. lights, Bunları this gördüğümde specific daha mode mutlu oluyorum. helps Çünkü increase işte the mükemmel bir contrast fotoğraf while koyuyorlar keeping bazen. the Ya onun da clarity. çekilmediği belli diyorsun. Burada güzel. This is POCO X3 Pro's camera. Bunlar da With more software kameralarıymış. features Acaba powered by sadece the bu iki Snapdragon 860 video kullanım ve and dual video maintaining özelliği mi a quad olacak? Hani camera o setup yine from last generation. filtreleri falan You get a olmayacak mı? lot of diye Olur ya. merak ettim. Bence de öyle. onları ek olarak And ne rule anlamı over the kaldı social ki? media space. Make sure you go explore other amazing features in the X3 Pro. There are a lot of them to play around with. And now for Pop-up kamera design. yok, evet. We've also Ne changed a little X3 bit Pro'da on the olmaz ki X3 ama Pro. F3'te bence olacak. The POCO X3 NFC was a unique looking device. But we Göreceğiz. want to make it even cooler than before. Olmama ihtimali yüksek ama. First, we still kept the POCO reflective chroma design. That still POCO stands yasını out tutuyorlarmış. and still looks very cool. Reflektif. kept Diğeri the de öyle miydi Eray acaba? burada mısın? Eray called it bak the çok finish line sevdiğim bir design before. detay. But it wasn't perfect. Diğerinde de böyle We parlıyor actually muydu saw some bilmiyorum. Yok complaints diğerinde about böyle back parlamıyordu. design, such as a lot of Diğerinde çok fingerprints belli de where ads olmuyordu. aren't Yoğun using ışık the case. altında belli ediyordu kendini. For the Pro, Şimdi artık we've made a change. reflektörlüymüş. Wow. We've used a dual texture in the back. So on the sides of the X3 Pro, Parmak izine it has a karşı da matte dayanıklıymış. finish, so it can Efsane. prevent fingerprints. But besides Şöyle making these yorumlara da small bakayım details, yine. we've also added 3 new colors. We have Aa. the Phantom Black. Bir şey söyleyeceğim. Metal bronz rengi çok güzel değil mi? All three colors Ben de Phantom are Black'i brand sevdim new bu arada, and Phantom refined. siyah. A more Artık complicated telefonlarda Phantom beyaz Black rengi hiç than zaten bu before. hani daha doğrusu açık My renkleri hiç favorite is görmüyoruz. actually the Phantom Black. Bence çok iyi. It has a Aynen. touch of Aa purple Realme 7 Pro'ya mı under özenmişler? the light. Yapmışlar. But the blue and metal bronze is pretty Bu arada Hadi direkt tasarım mavi tasarım yapmayalım değişmemiş. demişler ya tasarım değişmemiş. Let us know which color you Aslında like biz o most kamera in the dizilimini comments. şeyden böyle hani ayrılmış şekilde gördük ya. Onun harici Now we talked aynı, about birebir back aynı. design. Şu Let's renk actually yoğunluğunun briefly take a look geçişleri at the bile front aynı baksana. display. Ama bence bu metal bronz For our rengi X3 gerçekten Pro's çok display, tercih edilecek we eğer kept the fiyatı da iyi 6.7 gelirse. inch Tabii. dot Bir de display, Türkiye'de gelirse. keeping it super immersive. 6.67 We inçlik still have that tiny, ekranımız tiny var. dot at the top. Same size as previous generation. And it's still a 120 flagship Hz level display that devam features ediyoruz. 120 Tazeleme Hz hızı, dokunma refresh rate hassasiyeti de and 240 240 Hz. Aynen. Hz touch sampling rate. Still great for gaming and daily usage. AMOLED whether demediğine when göre you're IPS scrolling olarak Yok devam sanmıyorum ediyor. AMOLED gelmez ya. And the X3 Pro also kept Ha, Dynamic Switch'i varmış An awesome arkadaşlar. smart Dinamik tech değişiklik that helps yapabiliyor save bu son battery dönemde adaptif by ekran dediğimiz automatically özellik adjusting each burada da var. content you view to İçeriye its göre most kendi optimized herzini frame rate. ayarlıyor. Bu sayede bataryaya thought this was one of the daha smartest uzun feature on süreli X3 kullanım NFC. etkisi sağlamış oluyor. And the X3 Pro had to have it. Overall, the X3 Pro still has an amazing screen. 50 ile 120 But arasında yet, değişiyor we still görünümüne took göre. it to the next level. Orada çünkü daha düşüklerini On the gösterebiliyoruz. X3 Pro, we added Corning Gorilla Glass Gorilla 6, Glass 6 giving korumasıyla flagship geliyor. level display protection. Victus yerine 6 kabul For those edilebilir who zaten. don't know Yani how büyük good bir fark Corning Gorilla olduğunu Glass 6 sanmıyorum. it's the level between Corning Gorilla Glass 5 and the latest Victus. To give you a better idea, Şu Corning ana Gorilla kadar Glass böyle 6 is farklı a olarak true bir şey flagship var. feature. Farkında mısın işte? Phones that are priced above Gorilla Glass 6 $1,000 USD gelmesi, has it. onun haricinde so does the 240 X3 Hz Pro. dokunma hassasiyeti. Impressive, right? Ekran So inçi to her sum it şey all up, aynı. Tasarım Aynen, desen aynen. aynı. Sadece Bir de işte renk şeyi eklenmiş. değiştirmiş. Three new colors. Hani performanslı versiyon. Batarya ve şarj tarafı da. And metal Şöyle bir bronze. de hep onu görüyoruz All ama three zaten. Yani looks normal really good. modelle pro model arasında Anti-fingerprint size neredeyse to keep işte it more clean, depolama, a massive RAM, 6.67 işlemci inch dışında pek bir Aynen şey display görmüyoruz. that still maintained 120 Hz refresh rate and Fiyat geliyormuş. 240 Hadi Hz to bakalım. sampling rate. All that protected by Corning Gorilla Glass 6 in the front. This is exactly the design and display you need and more. So we've upgraded POCO X3 Pro to not only bakalım. offer exactly what you need, Daha fazla But we gave performans, you daha more fazla performance, yaratıcılık, daha more fazla creativity, Hiç de öyle bir şey yok and ama. more design. More But we design did kısmı keep evet some yok other aslında. great features from the X3 NFC Çok that's still worth mentioning. Aşağıda şey var benim daha The dual kendin speaker ayarlayabiliyorsun onu Tamam, yaparız. olur. With the X3 Hayır, Aa, bak oraya ses destek- tarafında. Bak dinlemişler Arkadaşlar seni. arka kapak titremezse bu detay Bir çok de güzel. stereo değildi değil mi X3'teki düz? And I Stereo say mu it's çıkar? great audio with confidence because we Bu sefer actually High-res got audio tested desteği de by almışlar o zaman. DXO Mark Audio. Vallahi çok güzel.
For our X3 Oo. NFC speakers, which is the Ha, same as the speakerları X3 tam Pro, bir an şey we sandım. were able DxO to Mark get a DxO kamera Mark audio şeyi mi score of verecekler hani 63. iddialı bir şekilde. POCO Now, X3 that may NFC not seem DxO super Mark impressive sesten just 63 by almış. itself. But what about this? Pro kaç alacak? Let's take a Ha, look at one of the flagships Note 20 from Ultra last year that 68 was also almış. tested for DxO Mark audio. iyi The çıkmış. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G scored 68, just a little bit above POCO X3 NFC. But look at the price difference. Ha, şey çok ses It's fair geldi to değil mi? say we're pretty Özür much dilerim. on the same level as Ben flagships. onu unuttum bir an. And when it comes to touch, Şey, we still have karpal great tüner Z sendromu ya da axis işte linear sinir motor. sıkışması olarak bildiğim It's şey var da bu super ara bir responsive ağrı when you're yapıyor. Onun için gaming and ameliyat giving olman you gerekiyor. Bu arada ultimate şu view an experience. Yok, konuşmuyoruz. gidip sordum. And this Şey değil feature dedi. is Şu an still için gerek uncommon yok to dedi. see in the mid-range smartphone Z range. yani ileri geri hareket And eden lastly, şeyi varmış. the essential features: IR blaster, NFC, and headphone Ekran jack. AMOLED değil. Features that we believe are still very much needed based on the demands we see from users. Ondan emin olamadım. POCO X3 Pro has it all. Yazmadılar çünkü. Şey Şu an yapmadıysa. var ya tek odak noktam So we kept some fiyatı. great features from the POCO X3 Yok yok NFC. şey AMOLED diye Big belirtmiyorlar battery arkadaşlar. of 5160 milliamp and 33 watt fast charge. 120 Hz Şimdi refresh gelir rate artık yavaş. and 240 Hz touch sampling Teşekkür rate ederim. on a 6.67 inch dot display. The dual speakers, the Evet. Z-axis linear motor, Şimdi topluyor NFC, işte. IR Dörtlü blaster, kamera, and headphone jack. Snapdragon features 860, we had 5160 and exactly mAh what you batarya, need. 33 Evet. watt And şarj, when it comes to more, 120 we Hz gave ekran. you a 800 series processor, the A60, leading 4G High res processor, audio destekli bu sefer. up to 8 GB of RAM, up Stereo to var. 256 öyleydi. internal storage of UFS 3.1, Hi-res audio and desteği Corning Gorilla 3 Glass NFC'de 6, de and a vardı. quad camera with Burada more özellikle software vurgulayınca features. dedim herhalde şey yapacaklar. This is exactly Arttırdılar. what you need and more. Now, price. Ve geliyoruz fiyata. Haydi I bakalım. believe today we won't disappoint our 865 fans daha at all. hızlı. Onun kırpılmış We'll be hali offering a great 860. price. But first, let's do a comparison. $350 olacak bence. If we take a look at some of the popular A71 mid-rangers ve in the Find market X3 in Lite ile 2020 kıyaslıyor until kendini. now, we've highlighted our strong points. Euro Flagship olarak verecek. A60 Hadi bakalım. processor, Euro vermeye big iyiydi ya. screen with high refresh rate and touch sampling rate, huge battery with 33 watt fast charge. Now, their price is roughly starting at 450 euros. Bir şey söyleyeyim mi? and 400 more. olacak. Diğerleriyle kıyasladığına But let's göre just not 400 euro compare to vardı others. lafa. Bak Ersin There's an old 475 saying demiş. that Ben only 430 matters when diyorum. you've outdone yourself. Bakalım. Hayır. So let's take a look. Bu arada at the early bit comparison yani with the POCO ön X3 satış fiyatı NFC da olacak da biz normal with a satışını massive düşünürüz. processor upgrade, Bu arada bu RAM 6 GB upgrade, RAM and versiyonu onu storage speed unutmayın. upgrade, and 628 maintaining all of the above versiyonu yani. features. 8256'sı da NFC. olacak. Our 6 GB plus 128 GB option, that time for X3 NFC, had a retail price of 269 euros. And we did do an early bird of 249 euros, which at the time, Diye. I believe shocked many fans. I was shocked myself. But for the X3 Pro, 6'ya for our 128'in base fiyatını variant açıklayacak of şimdi. 6 GB and 128 GB, we do have an amazing price. It starts at 300 diyormuş. 249 euros. Now, I'm curious how many fans across the Gerçekten stream, mi? their jaws dropped, or X3 maybe even fiyatına said, mı "How is that even çıkardılar şu an?" possible?" But we still have an early bird price to show you. For Bir the de bunu base da variant, indirecek. we have an early bird price of 229 euros. 200'e çekecek. Ya da Now, we did put a 219'a. question mark here, actually. But remember when we had a 2360 shocking TL. achievement that Kevin mentioned of 4 million POCO X3 NFC 2360 shipped çarpı in just 7 1.8 diyorum. We wanna use this 4300 time TL'ye to thank falan our denk fans. geliyor. So we tweaked the early bird price a little. We actually have a early bird price Samsung'lar for 300-400 euroydu abi. 199 euros. Evet. Bu early bird bizi I'm çok confident ilgilendirmez. many fans Burada are öyle bir şey commenting like olacağını crazy sanmıyorum. right now. 250 euro Because I was olarak hyped when I first heard düşündüğümüzde this, we were able to do this. 4250 What made me TL'ye even geliyor more arkadaşlar. shocked Bugünün is when I şu look anın back at kuruyla. this. 10 dakika If we take a sonrasını look at this chart, bilemiyoruz. look at the upgrades. Bu arada Then the retail POCO price and X3'ü early bird NFC compared yani to POCO the X3 X3 Pro'yu NFC. POCO X3'ten ucuza Can you see satıyor how adamlar. amazing and crazy this pricing is? If we break Garip. it down, our retail price for the Çok iyi Pro ama. is Gerçekten 20 hiç euros less beklemiyordum. than the X3 NFC. And 50 euros less in early bird. Şey yapabiliyorlar mı amazing and şimdi simply Avrupa'da? shocking. X3'ü verip But we wanted üzerine to do para alıp bir de üzerine şey yapabiliyorlar mı? for supporting X3 us Pro. all this time, especially in our X series.
Now, for our higher variant of 8GB plus 256GB, we also have an amazing price that starts at 299 euros. Arkadaşlar bu arada 860 2 senelik işlemci değil. 855'ten 865'e geçmişti. 860 yeni duyuruldu. İlk kullanan telefon. Şu an gerçekten X3 alanlar 8256 ilk bir şeyine kaç dedi? Şimdi birazdan göreceğim tekrar da. ön satışı 279 işte. Yok o şimdi Early Bird'den düşecek. 250'ye. Now, with this pricing, I'm going to make a stronger statement Tamam here. işte. Ya 5000 liranın This altında makes kaldı. POCO X3 Pro one of the most affordable 4G flagship on the market and one of the best value smartphone as well. Evet, benim inadıma And POCO when you look at X3 this alanların chart şu an gözü yaşlı. See our early bird Bekleyecektiniz POCO pricing or X3 even Pro'yu. the retail pricing. We beat our Harbiden competitors. şu an X3 Ne alanlar oldu? üzülüyordur ama. And at our base Ama gerçi variant, 3000 lira olduğu more için than half düşündüğümüzde the price. Ya bir Türkiye'de şey yine fark söyleyeceğim. ediyor. Yani This şu is how we do X3 it Pro'nun at çok POCO. aman aman bir farkı yok Now, to ama get bence this iyi bir crazy fiyatla price phone, geliyor şu anki X3 şartlar Pro, altında. It will be available from March 24th to April 1st. On early bird pricing, Ersin abi demiş ki specifically doğru. for these channels. Bir de bu Our cihazın new official Türkiye'de POCO üretilir. website will be one of the first channels you can check out. Yok tamam So Türkiye'de make sure burada you bazen mark your yerleri calendars. gösterebiliyorlar. Don't miss out on Yok. this deal. I hope all the fans will be adding this 24 to the cart Mart'ta on this date. Başlıyormuş 4 Now Nisan'a we'll kadar. also be coming soon on a lot more N11'i platforms. görüyoruz. Yine So please Türkiye'ye follow geleceği our kesin official arkadaşlar. accounts in your regions. O ama to stay şey up to date yani global when it will Türkiye be olarak available. geçmiyor. And N11 we en also azından got direkt one hani more thing. Türk markası olarak görüyoruz. We will also be offering a free of charge one screen replacement within 6 months of purchase. 6 aylık süre boyunca Please da check your bir local kere region and terms of ücretsiz bir conditions şekilde for ekranınızı more değiştiriyorlarmış. So here it is in summary. The POCO A X3 serisi Pro, geçmiş olsun starting at harbiden. 199 Samsung'a euros for buradan early bird and 249 euros on a higher daha bir de variant F3 for geliyor. early bird as well. Flagship 4G performance with F3 ile awesome alakalı features çok şeyim yok. and a crazy Çok price. Ben F3'ü daha çok merak This ediyorum valla. is exactly what you need and more. Ama Now, I gerçekten know these POCO X3 questions are POCO happening right X3 now Pro in the stream sevindirdi. and has been happening over social media as Şimdi well. F'e geçiyor. At POCO, we hear our fans, and I can say it's here. We F3 kesin understand AMOLED how değil. important F2, F-Series for our F2 Pro fans. AMOLED değil değil mi? F-Series started the journey. AMOLED. The series 60 that Hz O zaman combined AMOLED eyes gelir and yine attention yani. Ya o büyük ihtimalle Seriyi K40 yükseltip in the IPS'e industry. düşmezler. K40'ta ne disrupted the gördüysek onu market göreceğiz. and established what we're doing here at POCO is very important. Today, we will be launching Ay doğru söylüyor. the Vallahi bu latest telefon F-Series. Türkiye'de The üretilirse long-awaited çok O zaman güzel olur. efsane olur. Çok 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 güzel olur. And the team came up with one Şimdi bu term zaten to şöyle really açayım. describe what the K40'ın POCO özellikleri F3 olacak. is. The real beast. Now let's get started. Let's talk about this real beast. I know our fans can't wait. Performance. The one spec I Bu know da our fans 870 want to ile hear gelecek. first. And maybe most important for F-Series. For the F3, we have put in immense amount of consideration of which processors should we use. And there was one choice that was perfect. The Snapdragon 870, one of the latest Qualcomm 800 series 870 chipset. de geliyor gördüğünüz gibi. In short, I can tell you the Snapdragon 870 offers Evet beast speed, Xiaomi'ye bile rakip oldular It's very gerçekten bir fast şey olarak. and it's Bir very alt markası capable. olarak. Now let me explain some of the details Yani sen of this K40'la specific K40'la chipset and what kıyaslayacaksın. makes it K40'da special. 888. Yok K40'da şey var. Snapdragon 870 var. 870 uses an octa-core Pro'sunda structure vardı galiba with 3 888. different type of cores. A similar structure as last year's chipset, the Snapdragon 865. İşte We have one prime core, 865'ten daha 3 iyi olduğunu performance söylüyor cores, and 870'i. 4 efficiency cores. 860'da 865'in kırpılmış hali. And of course, we're also 7 Yani şu nanometer an process, 800 serisinde making this 870 bu sene very power 860, efficient. 870, Tiny, 888 but it's olmak mighty. üzere 3 farklı işlemci But göreceğiz. special. I said special Ulan earlier. yapsalardı And what does Lansmanı daha 870 ucuz do verir. that is special for our fans? Evet. And that is its prime core. This Qualcomm Snapdragon 870 have a leading prime core speed of 3.2 gigahertz. If you take a look at other flagship phones with other flagship processors in this market, the 870 takes the #1 spot. But what does prime core speed actually do for our users?
Şu an 870 güzellemesi var. Bunları şu an bilinçli şey yapmıyorum. Sizin yorumlarınıza bakıyorum. Kıyaslıyorlar çok. Ben de şu an yorumlara bakıyorum. Şu an şeyi bir deneriz tabii ki. 860, 870 ve 888 kıyaslaması gelir. The GPU structure is using the Adreno 650. By using this structure, Adreno 650 var. HDR destekli bir oyun şeyi varmış. Ben şunu öyle alsam. More than 10% improvement compared to the 865. Now for some of you, this may seem like a small Burada number. gerçekten But I used the serisinin POCO ayağı F3 fena Pro, kaydı. which features the 865. Ya A serisi gelmeden zaten hani şey ölü doğum oldu gerçekten Türkiye adına en azından. Ki aslında yurt dışında da bence X3 Pro falan varken Tam şimdi çok F3'ü de oldum olası göreceğiz. yanlış bir fiyat politikası izliyor bence. Bu sefer bayağı bir yüksek vermişti. But Geçmiş we olsun. also did a gaming test with one of the most popular games in the industry right now, Genshin Impact, and the result Genshin was Impact'ten amazing. bahsediyor özellikle. We ran the POCO F3 on high settings with 60 FPS max and played for 1 hour straight. With the F3, you can get an average of 58 frame rate 60 per second. FPS'te oynatabiliyormuş. Genshin Impact'i yüksek ayarlarda ortalamada 58 FPS veriyor. Yani o dalgalanma çok az We olduğunu added liquid söylüyor. cooled technology 1.0 plus, which really helps with long period of heavy load usage time, keeping the processor cooler, allowing it to run longer and smoother. But not only the performance the Snapdragon 870 is great at, when it comes to AI processing, Göreceğiz. F3 şu an biraz daha hoş duruyor. 15 trillion operations per second. And that's one of the best performance AI processing from a flagship chipset, taking photos and videos with ease and making your overall experience just so much smoother. And when you add CPU, Sevgili League of GPU, eğlence. and AI, F1'in şimdi zamanı değil. POCO F3 Göreceğiz extra bakalım. Bu score, hafta girdik zaten. Bu it da actually 640 bin scored a very alıyormuş. high score of 870. 640,000, a true flagship level Antutu, a real beast. Comparing to last year's 865'ten Snapdragon iyi 865 diyecektim. Onlar da onu score that we got in the gösterdi zaten. POCO F2 Pro, as quite the improvement, almost Bunlar 60,000 değil, points biz de in test difference. edelim bunları. To sum it Göreceğiz all bakalım. up, it's simple. The Snapdragon 870 in the POCO F3 is one of the best processors in the industry right now, offering beast speed. POCO FPS vurgusu yapıyordu. Özellikle oyunculara yönelik bir marka olmaya başardığı için. 256 GB'a kadar UFS 3.1 ve 8 GB'a kadar DDR5 RAM var. Diğerinde DDR4'tü ama yanlış hatırlamıyorsam. of RAM from LPDDR5, offering beast RAM and ROM options. And when it comes to connectivity, Az bir şey söyleyeceğim. the İkimiz de POCO bilgisayar F3 oynuyoruz şu an. is Tam also senin 5G ready, Bizi Olabilir. up to gördün mü? 23 times faster speed compared to 5G ile 4G. beraber geliyor. And it's also compatible Mesela şeyde with POCO 11 X3 different network Pro pairs. 5G vurgusu yapılmadı. O 4G Evet. destekli The gelecek. F3 also Bazıları niyeyse supports ona çok Wi-Fi 6, dikkat ediyor. which is Ama 2.7 dikkat times edilmeyecek gibi değil faster ki şu than saatten Wi-Fi sonra. Ben 5. en Ben son hala şey çektiğim değilim. 27 Pro videosunda 5G yok. Ya Alayım olması dedim olmasa yani. güzel de yok diye de Orada şey Wi-Fi yok. artı desteği de var. No lag, Wi-Fi altı bak gaming, artık no gerekli more bir time standart wasted haline on geldi. buffering videos. Ama Beast speed only. şeyden 5G'nin hala da bir şey Now this olduğunu is sanmıyorum. POCO F3, the real Yani şu an beast. alacak Zaten şu olacağım an alacağın telefonda telefonda da çok uzun vade kullanamazsın aslında. Baktığın zaman evet olmazsa olmaz değil. Prime core speed. Ama artı ya One of the bence. best processor in the industry. Flagship ROM and RAM, 5G and Wi-Fi 6 ready. Ucuzun et. Ya sanmıyorum öyle bir We yalanlık talked durum about olacağını ya how beast X3 the Pro POCO ya da F3's bununla alakalı. performance is. I O think konuda many hiçbir people sıkıntı may be olmadı yani kolay asking, kolay Xiaomi what about kanadında. display? And I can tell you with all the confidence in the world, we have a real beast display. Hadi bakalım. Fans bakalım watching the telefonda neler stream, var. you won't be disappointed. What we had to make sure 6.67 first inç is yine the screens gotta be big. X3 Pro ile A aynı beast screen ekran size, ama AMOLED mi olacak, 6.67 IPS mi olacak? Comfortable AMOLED for olması daily lazım. viewing and any sort Ya of gaming geriye dönüş or olur eğer content AMOLED watching. olmazsa. Ki zaten Then şeyde we de decided to go AMOLED'ti with a flat screen. K40'ta. Now, Şimdi so the önümde POCO açık fans zaten. know, I'm a gamer, and as a gamer, I actually can't HDR10 stand Plus mistouches. destekli With the 1300 flat nit screen, parlaklığa the kadar çıkan chances of bir ekran mistouches olmalı. and edge is Şeyde close to none. X3 Pro'da 450 netti. And to Normal. guarantee a full screen experience, we Bakalım. decided to go with a dot display. It was a decision made by how many fans appreciated and really enjoyed the viewing experience from our X3 NFC.
Well, for the POCO Diyorlar F3, ki we normalde actually F2 did a Pro'da little minor biliyorsunuz change and took it full to the next ekran level. vardı. X3 NFC'dekinden ne kadar fazla memnundu ki biz de F3'e de geçerken artık nokta çentik dediğimiz ekrana geçtik diyorlar. And take Samsung Galaxy S21's dot display for example, it has a size of Bizim o 3.61 mm. kamera boşluğumuz 2.76 mm. S21'den bile küçük diyor. Ki S21'de de o noktanın çok küçük olduğu vurgusu yapılmıştı. Now we talked about how big and immersive the screen is. But our screen is also AMOLED. Not just any AMOLED. And I know this was an ask by fans on AMOLED Twitter olduğu and has been vurgulandı. all over the media in the last few months and almost a year. Yani. But our AMOLED Yalnız şeyi anlamıyorum. saçma. E4 AMOLED var bu arada. Gayet kaliteli bir AMOLED var. Samsung'un üretimi. to give some fans who don't know what Zaten E4 hazır AMOLED olan is, let me break it down for ürünü you. sizin için böyle geliştirdik, siz şöyle istediniz diyorlar ya. Bak söylediğim şeyler geliyor. Çünkü K40. A contrast Hani ratio tabii ki of K40 5 geliştirilirken million to one, geri dönüş and the alındı da high brightness POCO ayrıca böyle actually at geliştirilmiş 900. gibi So the colors bahsediyor olması da will be ayrı bir bright şey. and vibrant even under the sun. 450'nin çok az değil mi? Yok, bence çok az değil yani. O fiyatta 450'nin çok daha normal fazla bir şey beklemek 1300 fazla iyi ama mesela. Yani. Direkt üst seviye bir cihazlarda gördüğümüz parlak. HDR desteğinin olduğunu gösteriyor. En son hangi cihaz hatırlamıyorum. 650 nit olan bir cihaz kullanmıştım. O bile çok başarılıydı. Bu arada GNCD ve Delta renk doğruluğu 35 ve 3036 2'nin altında demek zaten neredeyse referans ekranı demek oluyor. Burada da renk doğruluğu inanılmaz yüksek bir ekran anlamına geliyor bu. Dedim zaten 1300 nit HDR'ın göstergesidir. O da geldi. HDR10 Plus desteği var. Ay, ekran tarafı çok iyi. POCO F3 şu an her türlü şey oldu. Şu an ekran X3 tarafında. Pro'yu tokatlamış oldu. HDR10 Plus, the video quality is even more vibrant and clear. It optimizes each frame to its best brightness possible. Herz daha söylemediler ama orada da 120 gelmesi lazım. Now we also have MEMC. This is an awesome feature. Let's check it out. What MEMC does is intelligently analyze MEMC the aslında video as FPS you watch. arttırma. Creates Daha additional frames akıcı bir to video give you a smooth, ayarlıyor clear video, size. Siz better videoyu than you izlediğinizde would artık have daha had düzgün böyle without. 60 FPS gibi It's görüyorsunuz. amazing. And on top of all the great features we have, we also Bu have arada a F3'ü de gösterdi. 360 Direkt degree K40 light zaten. sensor. It can detect the lighting environment 360 around derecelik you and adjust the ışık brightness sensörü varmış. accordingly. Parlaklığını otomatik Actually, ayarlayabiliyor we burada. also have True Display function. This is to protect your eyesights Bu işte and True making Tone sure when staring at your şeydeki screen Apple'daki during True Tone different olayı zaten artık Android'e de geldi. we have True Display Adaptif ekran. technology to Ya ensure adaptif ekran not diyemeyiz just the burada da brightness we're adjusting, şeyi ortama but göre also the color renk warmth sıcaklığını on your ayarlıyor. screen. When I use my phone all day and all night, which I do a lot, I really appreciate this feature. It's a lot less stress on my eyes. So with all these features, the POCO F3 display is not actually only just Bu flagship arada level. Herz'den It's bahsetmedi really ya. one of the best displays out there in the Ya industry. çok şaşırtıcı bir şey With a gelecek ya da 6.67 inch 90'da flat kaldı yine display hiç şey featuring a yapmıyor. 2.76 120'ye o kadar millimeter tiny öldükten dot. sonra burada An değinmiyor ona. E4 AMOLED that Yani supports all 60'ta the bırakırsa optimized garip olur. features. Şey K40 This destekliyor. is Yani. F3's Real Beast display. Well, now we've actually got to talk Gaming'de about gaming. bahsedecek olabilir. Şu an The ekran Real Beast teknolojilerinden gaming bahsetti. Having that awesome 870 K40 ile processor, aynı cihaz a arkadaşlar. wildly Pro ile good değil. screen, it's gonna be quite Redmi combo for our K40 gamers eşittir out POCO there. F3. But we've got more optimizations for you. First, Aa, our 120 screen Hz. is 120 Hz refresh rate. On top of the E4 AMOLED we just talked about, AMOLED'de 120 120 Hz Hz deneyimi. plus Bir E4 şey söyleyeceğim. AMOLED. Gerçekten çok güzel Crazy değil good. mi? Güzel yani 120 tercih Hz olarak tabii ki. Bir is de bu actually hani getting fiyat a bit more performans common ürünü in olduğunu the da flagship düşünürsek segment. tabii fiyatını birazdan Let's take it görelim. up a notch. Çok Emin korkuyorum. olmadan ama şu an aslında X3'ü, POCO X3 F3 Pro'yu X3'ten features a Okuma super high touch hassasiyeti sampling de Aynen. rate 360 Hz. of 3 kat daha. 360 Diğerinde Hz. 240'tı X3 Pro'da. Bunda 360 Now, Hz. 360 Hz is one of the industry's highest touch sampling rate available, and it's a crucial feature for the gamers out there. With this, you can stay one step ahead among your enemies or with your friends. To give you a reference of how good 360 Hz is, we can simplify it like this.
120 to 180 Hz touch sampling rate are usually found in the average entry. Burada şey mid-range yanlış smartphones. anlaşılmasın, tekrar söyleyelim. Hitting 240 Dilşah'ın Hz. bahsettiği There's gibi. some Şu an flagships sanki and performance ekran phones out there kıyaslaması using it. yapıyormuş gibi. With 120 300 Hz plus, ekranımız var, 360 Hz dokunma hassasiyeti. Bu da let's take a look aslında at a comparison against one of the flagship daha devices hassas on the bir market, nişan Samsung S21, alabilmenizi sağlıyor which features ekran a 240 hassasiyeti. Hz touch sampling rate. O da onu anlatacak galiba şu an. Evet. Aynen. S21 ile kıyaslıyorum bu arada. Niye bu kadar çok Samsung oynamışlar acaba? Bu arada rakibi S21 görünmesi güzel. Genshin Impact'te gösteriyorlar bu arada. İşte bu hissetme oranı burada bayağı şey. Ekranın milisaniye oranı gibi bir şey oluyor aslında. Game Turbo'nun da 4.0'a geliyormuş. Game Turbo 4.0 on the F3, which has an awesome advanced GPU tuner that allows you to tweak your in-game settings in one place. So it makes adjusting graphics settings much easier. To take it up on a Zaten o hardware belliydi. level, we also have a dual speaker setup on the Şu an ben POCO herkesin bir F3, fiyatını bekliyorum. essential for Özellikleri hiç gaming. şaşırtmıyor. and for daily Aynen. usage in general. Deseler işte Honestly, Redmi I've K40 used neyse a bu da single o. speakerphone for a while, and when you're wielding it horizontally, you will sometimes block the speakers on one side, and the sound is just gone. It's very irritating. Evet, But with fiyat dual tahminlerini speakers, alalım you're ya, ben getting a merak louder ediyorum. audio, and it's less likely for you to block both speakers. But this dual speakers is special. It's got Dolby Atmos to make the Ay, sound Bazen Aydoğan bir elinizde şey söyleyeyim mi? kapatırsınız Eğer falan dedi. fiyatı making çok şey your audio yapmazsa bu experience better cihazı than you expect. Fully optimizing AMOLED the ekran stereo takıntısı sound olanlar için from dual AMOLED. speakers. Oyun severlere Now we have zaten a gayet video hitap from Dolby ediyor. Atmos, and Genel let's take a look. toplamda iyi. Bence şu saatten sonra hiç şunu sormayın. everyone. F3'ü My bekleyelim name mi is diye Mahesh sormayın. Balakrishnan, and I lead Dolby's audio business globally. We at Dolby are looking Dolby'den forward to the hemen launch bir of the abimize POCO F3, konuşturuyorlar. because not only are we thrilled to extend the Bana da extraordinary 350 gibi Dolby geliyor ya. Atmos 349 euro experience gibi to geliyor. smartphones from POCO. Aynen. But we are also Yani proud of the 400'e spectacular duyuracaklar. work done Early by bid'i POCO yani ön in satış enabling a diyebileceğimiz world-class muhabbeti entertainment experience on the F3. 350 olacak gibime Dolby geliyor. Atmos available in the POCO F3. 350 euro Consumers olsa can kaç access TL a oluyor ya? robust library of movies and TV shows in the Az Dolby önce Atmos bir format. kura bak. From the most Değişmiş powerful olabilir. media streaming Şu an apps. mesela And 350 expect incredible euro audio olarak quality with unparalleled şu an zaten detail, kendini övüyor depth, işte. and POCO şöyle range. güzel. No 3310 matter if you're TL listening through headphones or yapıyormuş. built-in speakers, sounds will flow all around you 3310 in a lifelike çarpı soundscape 1 bölü as you 8 enjoy your favorite 6000 movies, liraya denk TV geliyor. shows, music, Eğer and games 350 in euro Dolby Atmos. olursa. It really allows you to experience the finer details that the content creators want to 350 diyen var, 320 diyen var, 400 diyen var. X3 300 Pro'da diyor. bence çok yani düşük bir rakam söylediler. Bence Burada da öyle X3'te devam de ettirmesi olacak. lazım da göreceğiz. 320'yi geçmemesini istiyorum. 350 olursa 6000 oluyor arkadaşlar. Ben 320 diyorum. Thank you. Pretty amazing, right? But actually we have more. High-res Other audio than desteğimiz Dolby var. Atmos, High-res audio we wireless also have desteğimiz de high-res var diyor. audio and high-res audio wireless that works in harmony without dual speakers. This is a real beast audio experience. X3 Pro ne kadardı? And 250. lastly, Evet, we can't 250 idi. forget the feel 250 of euro. it. Yani This is a X3'ten huge daha part ucuza for the çıkardılar bu overall arada experience. arkadaşlar. When how X3'ün you çıkış feel when fiyatından you daha click ucuza each çıktı button. direkt. Bunda da For a lot of X influencers ekseninde out there hareket eden and tech motor varmış. enthusiasts, this is one of the features that can immediately identify a good phone and an average phone. By using the X-axis linear motor, you're getting a crisp feedback from every touch. To sum up F3's beast gaming performance, at the core, we have the Snapdragon Şu an bir 870. genel 120 gaming Hz refresh konusundaki rate, özellikleri. Başarılı. 870, 120 Hz 300 ekran, touch 360 sampling Hz dokunma simply hassasiyeti, groundbreaking. çifte Game hoparlör, Turbo stereo 4.0 hoparlör, that Dolby helps you Atmos, optimize high-res audio graphics desteği ve with Game ease. Turbo 4.0. Dual speakers that is working alongside Bu with Dolby titreyebilir Atmos ya, and kesin high-res audio. titreyecek. Vallahi ben de öyle düşünüyorum. X-axis linear motor, Ama bir şey söyleyeyim, bu kadar flagship özellikten feedback sonra ondan hardware şikayet that makes the etmem. whole Gerçekten experience etmem. just so complete. Demek ki X3'ün o kadar özelliği yokmuş. Gaming experience. Now we talked about how fast the F3 is,
how powerful, Bu sefer how tasarıma smooth, geldi şimdi tekrar. but how beautiful. Ay renkler kesin X3 Pro'daki Yani renkleri arkası cam olacak bu kullanacaklar arada. I can tell aynen. you for certain, O yüzden there's beauty titremeyi in this beast. fark etmezsin bence de. Let's take a quick peek. Arkası cam olursa Hadi bence de video. titremez. Titremesin ya. Arka kapağın titremesi hoş bir hissiyat değil. Evet güzel. Mi 11 tasarımında yanda parmak izi okuyucu. Evet. Siyah beyaz. Başka renk yok mu? Let's start off these two classy colors. Evet At beyaz. first, Siyah ve when you beyaz. put them together, Bunda simply beyazı daha elegant. çok sevdim şu an. But let's Ben de. introduce Ama bir şey F3 söyleyeceğim de sen son in light zamanlarda black. marka fark etmek için Now, çok being fazla the beyaz real telefon beast yok it ki. is, Hep this böyle gece elegant mavisi black veya is so maviye stealth. çalan açık Evet, renkler var. şeyi biraz Beyaz bırakmışlar. telefon iyi During the olmuş night. bence. Absolutely gorgeous. Gece siyah. Zaten başka siyah Then olmuyor. we Bu da have the F3 in Arctic White Arctic in a matte beyaz. finish. Imagine this if it was a beast running across a snow plain. Now personally, I've always been a fan of darker color phone, but this white really stands out. Bak o and da it's aynısı really diyor. special. Genellikle ben de siyah But we do seviyorum diyor have ama diyor bu another beyaz color. gerçekten A güzel diyor. Evet. different type of beast. Buzul beyazı mı diyebiliriz biz buna. Unleash the Kraken. Now, when we first came up with this color design, we imagined it as it was a beast from the ocean. Allah Let's take a aşkına look. 310'a verin gidelim ya. Umarım This öyle Oo. olur. is the Ama o F3 yazı olmasın in orada deep ya. Ocean blue. The Gerçekten great mi? blue Bu da Mi beast. 11'in şeye benzemiyor this mu blue. arkadaşlar? Mi 11'in şu Man oh man. Xiaomi CEO'su imzalı özel to the limit. versiyonunu andırıyor biraz. Because it's not just one blue, it's three different blue altogether with different POCO yazısı tone olmasa and farklı ve design. güzel olurmuş da. I honestly think POCO this yazısı is one çok of the kötü coolest duruyor. design phone I've Ama seen. şimdi şöyle bir detay var. Bu telefonlar hakikaten For all kılıfsız these three kullanılacak colors, we telefonlar have değil. Arctic İyi White, tasarımlı bir kılıfla Night kullansan Black, çok da rahatsız and etmez. Deep Ocean Blue. Ama şey çok saçma yani. Arctic Siyah da beyaz da White is super konumlandırmamışsın. elegant. Mavide niye Black konumlandırıyorsun? İşte şey Simply yapıyorlar stealth. öyle böyle garip And şeyleri. Deep Ocean Blue, just very Aynen different. bak POCO kılıf yazıları takarsın. diğerinde güzel yerde yani sol altta tamam şuraya koyarsın. One of your Zaten mesela favorites. bunda da Oppo yazıyor If you örnek ask to veriyorum. ask me to choose one, Ha, evet, Ama yazması orada daha böyle güzel şurada olmuş. şuraya devasa niye koyuyorsun? Koymasan mis and gibi Deep olacak. Ocean Blue. But besides but making this beast Bir de yanına beautiful, 5G we yazmışlar. also Mion considered T'de de how it öyle feels, yazıyordu. how it weighs. The F3 7.8 mm inceliğinde Only 196 has gram 7.8 Bir ağırlığında. telefonun ağırlığı 200 gramı Making it geçmiyorsa our ağırlığından thinnest POCO şikayet smartphone etmek yet. doğru olmaz. Bu özellikleri 199 196 196 190 olursa eleştirilebilir yaşattığı hissiyata göre. 196 olması bence bu özelliklerde iyi. Güzel. Şu- Artık zaten Şu 180 tamam mı? 187 bandında falan. Bundan 10 gram fazla olması iyi bir şey Yani. bence. 4520 mAh bataryasında 2 gün boyunca kullanırsın diyor. Zaten K40'da da aynısıydı. 33 watt şarjla da. 7.8 mm thin with a big battery of 4520 Evet ya mAh. bataryası kötü bence There's de. only very Yo, few bence yeter devices ya on the market 4520. that is this thin with a battery this size. Ya 33 değil de daha yüksek bir watt olsa daha güzel olur da. And on a single charge, you İşte can get mesela. up to Sonra 10 ama hours of 149 gaming, saat müzik 14 dinliyor. hours of video Diğeri- Video playing, oynatma and 14 saat. 149 23 hours of saatte Bir de music, telefon. telefon and görüşmesi. 23 hours of phone call. Yani gayet. Yani And at buradaki one değerler point, hoş. when you do need to charge up, Yine tabii ki we have the pil 33 testi watt fast charging, gelir bunlarla which alakalı. only takes 52 minutes to charge to 100%. That's less than an hour and you're good to go. Bataryası düşük olmuş Of ya. course, we Üzdü. do include a 33 watt inbox charger as well. But on the side of the phone, we have actually Barnak izi further okuyucusu refined sağda. our side Ne fingerprint sensor. okuyucusu? Barnak izi. We flattened the usual fingerprint design. Ben yanda and Bak olmasını made daha X3 çok Pro'da seviyorum. ondan made bahsetmedi. it ha. more Büyük ihtimal elegant öyledir yine. and clean. To sum it all up, Evet bak onlar we've got orada büyük three ihtimalle beastly ekran altı da colors. olabilir oradaki. Arctic White, Night Black, and a Deep Ocean Blue. Honestly, any of Genel these three toplamları colors da şu Deep match Ocean any Blue'da style. POCO yazısını da aynı şekilde kullansalar da Warning güzel Corner olur. Plus 5 ile konuyormuş bu. and X3 Pro 196 6 idi. grams paired with a huge battery of 4520 milliamp that supports 33 watt fast charging. Very few in the market. Yani var And ya we her also telefon actually have almamak için bir Corning Gorilla Glass özelliği 5 olur ya. to Sırf make bu sure özellik the yüzünden F3 has a alınmaz sturdy diye. build all Şu around. 4520 A new mAh refined batarya side sinirimi bozdu. fingerprint Çok sensor. saçma. This Ya is ben POCO bana F3's yeterli gibi real geldi beast yani design. şu an şu standartlarda And let's go 4500 on through tam camera. sınır. Bence kabul For the edilebilir F3, sınır. we have a triple camera Kamerada setup. 48 megapikselmiş. A Yine 48 IMX megapixel main 582 camera var.
Ultra geniş açılı 8 megapiksel kameramız, 5 megapikselde tele makro kameramız. Yapan değeri de gayet sağlıklı bence. Yani gayet güzel. 20 megapikselde ön kamera verecek. Let's see through the eyes of the beast and see some sample shots. When you use the F3 main camera, you can Burada get hoş really duruyor. detailed shots like Yansımaları this. güzel almış. Now, if Detayları you take iyi. a look at this picture closely, first you will see how detailed the architecture is. But it also captured the light reflection of the metal perfectly. İki telefonda As our bence daha model çok is böyle holding the light oyuncu stick on the telefonu right olmuş. side, you can see Evet, the evet. ratio Ya of zaten light artık POCO bounced komple off the yani metal oyuncu on the right Aynen. odaklı is şeye brighter than the döndüğü left. için. The details here are sharp. Evet, o POCO'yu illa Then we gözümüze also have night sokacaklar. mode for the main camera. Ya bence aslında fiyatı ucuz yapmalarının sebebi olabilir yani. Siz kendiniz de bir reklam panosu gibi dolaştığınız için telefonla beraber This photo is just a very onun cool etkisi shot. olma ihtimali oradan kısıyorlardır. Reklam And when it bütçesine. comes to ultra wide, which allows you to Takarken capture çok a ses lot çıkmaz more, herhalde. 119 Bence degree onu more. takma bak. Aşağıda When bence you're at a bunun manueli var. distance Onu and sana trying to vereyim. capture Aşağıda Etkili şey very sürelim. large, şöyle dursun. turn on that ultra wide to capture the full picture. And now my favorite, telemacro shot. Now at first, you may think Telemakro this is a glass çekimler. globe with binary numbers designed on it. But actually, we place a transparent Bunun glass şeyi marble on a rekorunu glass artık surface şey kırdı. and POCO shot the X3 Pro ile reflection kırdı. of the display in the back. Mikroskobik Super çekimler creative and yapabilmesiyle. super cool. Ama şu andaki tabii makro kamerası da Telemacro çok güzel shots duruyor. can always make the picture seem like it's a whole different thing. We used a similar scenario and changed the background and was able to get this effect. Honestly, a great Sinir lens sıkışması that really dediğimiz allows you to get Karpal creative. tünel sendromu var Easy arkadaşlar da setup, arada it ağrı can be yapıyor easily böyle. shot Bir at yıldır home. falan yapmıyordu. Artık ters mi yattım ne But not just yaptıysam. our main lens can get you creating. We've also got some new video features that lets you become a Yani content içerik creating üretmede beast. de bir canavarmış We have bu. 6 İşte new Magic video Zoom, modes. Slow Shutter, To be Time Freeze. specific, Ha bak burada yeni şeyler var. one-click video Aynen. modes. Bir bunlara bakmak Paralel lazım. var. One-click video Freeze modes. frame. Because you Paralel can just turn on the dünya. function and click record. It will automatically edit your örneklerini content and gösterecekler make this mi? effect. It's super easy. Let's take a look at a montage of all 6 modes. Dolby Atmos aslında şey yapıyor komple daha kaliteli, daha doygun, daha bir stereo etkisiyle ya da surround dediğimiz çevresel etkisiyle Daha yapıyor. yüksek ve daha kaliteli bir sistem. Bu Magic Zoom'u biliyorduk. Paralel var tamam ama güzel duruyor yine. Bunu videoda yapıyor çünkü. O güzel bir şey. Ha film etkisi yapabiliyoruz. Kendimiz netken arka taraf şey. Bir şey söyleyeceğim. Geldiğinde bunu deniyorum tamam mı? Vay bu da güzelmiş. Bak bunu time freeze'i zaman durdurmayı, dondurmayı sevdim. Bunda bir şey yapılır ya. TikTok. Now that was a sick Zaten o video. zaten yürürler de. But Biz besides şey those yaparız awesome kesin bir tane one-click böyle video klip yapalım. features, we have something that is very cool and unique. A dedicated microphone in the back camera setup. that K40 works zaten alongside pop-up'sız gelmişti with your ama abi. video recording. Using this awesome feature, Arkada bir you can dedike use audio zoom. mikrofonu varmış ve When ses you're zoom'u shooting a da video yapabiliyormuş. on the Üst F3, seviye and cihazların when you wanna birçoğunda zoom in, gördüğümüz. using audio zoom function, it will follow the distance as you zoom in and capture the sound from a distance. Honestly, that's very mind-blowing that we can have this function in a P50 smartphone. lansmanı ile alakalı Now, we hala net also bir have şey yok shot a ya. video, and let's take a look at the sample. Şu an işte audio zoom'u gösteriyor bize. Adamın taktığı gözlüğü de tanıtacaklar mı? Ya yapma ne olur. This is the real beast Bu camera da kamera with the kısmı. AI triple camera powered by the Snapdragon A70, including Kamera tarafına telemacro yine bir sürü and özellik de gelmiş ama 119 yani. degree ultra wide. And the easy one-click video modes that allows you to be super creative Kârı easily. %5'ten yukarıya Audio tutmadıkları zoom için. supported by the dedicated microphone Xiaomi'nin in the öyle bir back. şeyi var. Evet ben POCO bunu F3 Xiaomi'yi Real iz Beast bırakanlar videosunda da söylemiştim. Xiaomi Let's tarihini recap anlattı everything bu we've gone arkadaş. through so far.
a flagship processor, the Snapdragon 870. Genel toplama geldi. Aynı. Hiçbir fark yok. Plus UFS 3.1, flagship ROM and K RAM kırık setup. Çin'de 5G globalde ready. And we POCO also F3 have olarak Wi-Fi duyuruldu. 6, giving you the best connectivity. A Pro'su 6.67 çıkmaz herhalde. inch Belki dot daha display sonrasında duyururlar hani featuring K40 Pro Tabii, versiyonuyla işlemci aynen. and best AMOLED 888 ile technology on the beraber market. gelebilir. It also supports 120 Hz refresh rate and 360 Hz touch sampling rate, giving you the smoothest gaming experience. Hadi fiyata gelelim. Fiyatı X3 Pro'da çok ucuz yaptı. Kaçıranlar için POCO X3 Pro POCO X3'ten daha ucuza çıktı. Evet, gerçekten öyle bir şey oldu bu arada. Ben ilk defa öyle bir şey gördüm A ya. 48 megapixel main camera that features a ton of software. Pro'nun düzünden ucuz Audio olması. zoom with a dedicated 320 microphone. ya. 320 Then Bana da powering all 350 this geliyor ya is bakalım. a 4520 milliamp that supports 33 8 watt fast GB'a charging. kadar RAM var. And 6-8 a olur büyük ihtimalle. 7.8 millimeter thin device. X3 Pro ile F3'ü POCO kıyaslarsanız F3, tabii ki F3. the real Ama beast. fiyatına da bir bakalım tabii. Now let's take a look at the product video. Tanıtım videosuna bakıyoruz. Gerçek bir canavarmış. Haydi. Now, the part where I know all the fans online Bu arada is fiyatı o waiting kadar for. geç söylüyorlar ki biz Price. bu ara harbiden şeyde With euro all da the artmaya facts devam about ediyor. how much Kardeşim you get hızlı söyle de for ucuza hesaplayalım. Now, we take a Kendini look at the S21 specs ve comparison Find X3 Neo without ile kıyaslıyor competitors. efendim. You can see that in most feature we stand out more. Ay yok, We ben var ya perform better. 320 falan Better diyorum ama. processor, better display, flagship refresh rate, and Ben touch hemen- sampling rate. They're priced around 800 to 860 euros. That's a pretty big price tag. Gerçekten POCO çok pahalı F3 diyor diğerlerinin için bu arada. For our first option, 628 yani en ucuz versiyonu. 128 gigabyte option, we have a wild price at 349 euros. Dedim. Sen kazandın. Now 349 euros. 350 euro all kaç? those 6000 features. liradan başlıyor arkadaşlar. This Şu anki price is güncel almost kurla. the same price Önceden as when we hesaplamıştım. first launched our POCO F1. Diğeri de 400 o And zaman. yes, Ya da we do have 375. early 80. bird price. We'll bring it down even lower. 299 euros. Oha! Ön Isn't that satış 300'e amazing? veriyor ön satışta. Because there's actually a special reason we did this price for. This specific Early bird bit price bizi ilgilendirmiyor. Biz 299 350 euros olarak düşünelim was bu the arada. exact same early bird we did for the POCO F1 Early bird yani erken 3 kuş years ago muhabbeti, ön when we satış first launched muhabbeti it in işimize Europe. yaramıyor. We want to thank our fans' support for this brand and for our F series. This price is crazy. It really doesn't get better than this. X3 And for Pro'da our higher 300'dü. variant, the 8 gigabyte plus 256 gigabyte option, we X3 also have Pro a great 300 price mi? of 250 miydi? 250 idi pardon. 399 250 euros. de. 250 Euro'dan Now, başlıyor. below 400 euros, you can get the F3 on its 8256 highest da variant. 400. O da But we also 350'ye have veriyorlar early şu an bird early for bird olarak. 349 euros. 350 Euro mu? This 400. is currently our most aggressive bakalım. pricing with our F series. If we come back to this 3800 chart, yok with the 3787 price and 3787 specifications, çarpı we're actually priced at less 8. than half of what our 6800 euro. competitors is Şeyi, pricing at. Yani en üst This is seviyesi. absolutely insane value. Şey, Performance to value 6000 ratio liraya bence is off the gayet iyi charts. bir telefon. Bence POCO de. F3. Now availability, the F3 Dur bakalım, will be first global sold diyecek on mi? these platforms. Starting from March 27th İlk çünkü to başka bir yeri April söylüyor. 6th. 27 Channel Mart'ta availability buralarda may satışa vary between çıkıyormuş. markets, so don't miss out. But don't worry, Bu we do early have bird more için bu arada platforms coming. arkadaşlar. Make sure to follow N11'de var. around Türkiye'ye your region geliyor to stay POCO up to date F3. on when it'll be available. We actually still have one more update. Just like the X3 Pro, at the F3, we will still have that free of charge one screen replacement within 6 months. F3'te So the X3 POCO Pro'da geliyor F3, arkadaşlar. The real beast,
can be tamed O for ilk just gösterilen yerler 299 early bird, euros yani and işte uygun fiyata 349 satılacak euros. olanları bize Flagship 350 ve processor, 400 euroya flagship gelecek. F3 display, 6000, flagship 6800. experience. It's got it all. MediaMarkt Alman Items like şirketi. Kevin, Orada back on MediaMarkt stage. Türkiye demezse Kevin? Almanya olarak düşünmek lazım arkadaşlar. This is our flagship line-ups today. The POCO F3 Türkiye'de and the resmen X3 Pro, satılacak. 4G flagship and 5G flagship. Both awesome devices with amazing value. That's all for 300 euro today. yani 6 And we really hope you 128 enjoy 6 the stream. GB RAM, 128 Stay GB safe. depolama, 300 8 We will see GB you RAM, very 256 GB depolama farkı var. Yayını şey yapayım. Evet. Şöyle vedaettiler. geçelim. Lansmanı da durdurdum. Ne düşünüyorsun fiyatlar hakkında? X3 Pro'daki fiyat fiyatlara- politikası çok harikaydı bence. İkisi de çok güzel bence. Yani bu açıdan baktığımızda kesinlikle çok iyi Alınır fiyatlar. bence. Özel F3'ü daha çok sevdim tabii ki. 6000 TL olarak düşündüğümüzdeki günümüzdeki, yani hani biz X3 Pro'yu gördüğümüzde Samsung'a üzülüyorduk. F3 de şeyi tokatlıyor direkt. A52'yi, A72'yi tokatlayan ve daha iyi özellikler sunan bir sonuç bizlere sağlıyor. Baktığımızda tabii Türkiye'ye geldiğinde nasıl fiyatlar verecekler, bir o Ya önemli. o çok endişelendiriyor. Onu hiç bence konuşmayalım. Ama genel hatlarıyla ben fazlasıyla sevdim. Fiyatlarını özellikle. Zaten dediğim gibi ben F3'ü biliyorduk K40'tan ama F3 genel toplamda 120 Hz AMOLED ekranı, Snapdragon 870 işlemcisi, stereo hoparlörü, Dolby iddialı Atmos da bir desteği. kamerası vesaire gibi gördüğümüzde genel toplamda çok güzel bir ürün. Kamera tarafında zaten bu yeni getirdikleri işte video çekim modları falan bence çok arttı. Evet. Ki zaten iki telefonda sen de fark ettin lansmanda. Çok böyle işte gamerlara özel olan yönünü çok fazla öne çıkardılar. Ona rağmen kamera tarafında da böyle hani hiçbir şey yapmayıp geçiştirmemişler. Fiyat politikasında da bence çok iyi gelmişler. Bir an önce böyle gelsin de fiyatları da bizleri üzmesin de inceleyelim. Güzel güzel süreçler Şeyi unutmayın, geçirelim. K40'ın dolar fiyatını düşünüyorsunuz arkadaşlar. K40 Çin'e özel ve yani orada bir Xiaomi'nin masrafı yok. Hani fabrikadan üretip dağıtıyor. Burada taşınma şeyi var, birçok maliyet girdiği için. Bir de Çin'e özel her zaman daha uygun fiyat açıklarlar. Yani Xiaomi'nin her modeline bakın, Çin'de daha ucuzdur. O yüzden hani orada 310, burada 350 euro yapmışlar. Çok işte pahalıya çıkmış falan diye düşünmeyin. Çin'i hiçbir zaman o konuda, fiyat konusunda kale almayın. Dediğim gibi hem sevkiyatı yok hem de adamların kendi ülkesi, yani illa ki orada bir daha uygun kârı düşürmelerinde hiçbir sıkıntı yok. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada? Hani dediğimiz gibi fiyatlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya da X3 Pro F3 arasında, özellikle yukarıda X3 Pro tanıtıldığında birçok insan daha yeni X3 almıştım deyip üzülenler vardı. Ya arkadaşlar almayacaktınız. Türkiye'de üretilir mi bekleyecektiniz. onu bilemiyoruz. Ama üretilmemiş fiyatlarıyla bile çok güzel cihazlar bence. Türkiye'de yok. OIS bilgisi verilmedi. Olsa verirlerdi mutlaka. Onun üzerine basılacak bir konuydu. EIS vardır illaki. Hani onu yapmadan da olmaz ama OIS yok. Her iki cihazda da yok. X3 Pro ne zaman açıklamışlardı? Yani 27 mıydı? Mart mı ne diyor da Türkiye'ye gelmesini. Yani bence Nisan'ı bekleyin. Yani Nisan sonuna kadar en azından global geleceği duyurulduğu için en azından ilk partisi bence bir ay içerisinde gelir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz 3 gün sonra zaten Redmi Note 10 Türkiye lansmanı olacak. Türkiye'de satışa başlayacak. Nisan'da da F3 ve X3'ü görürüz diye tahmin ediyorum. Mi 10 T Pro'dan daha iyi gibi. Daha iyi. F3 mu iPhone 11 mi? Ya çok zor bir soru. Yani performans vesaire bazında iPhone 11 daha iyi ama burada büyük ekran, yüksek hertz, oyuncular için kesinlikle F3. Daha rahat, stabil kullanmak isteyenler için iPhone 11 diyebilirim. Pro'nun fiyatını tekrar sormuşsunuz. 250 miydi? 250 euro. 250 X3 euro Pro, olarak açıklandı. hatta orada Early Bird'de de daha ucuz. 350 euro. TL'ye ne F3. zaman gelir? Nisan gibi Nisan'da düşünüyoruz işte Türkiye'ye gelmesini. Yani benim tahminim o yönde. Eğer zaten şey olursa şu anda büyük ihtimalle bülten atar tahminimce Xiaomi Türkiye'de. Hatta 60 mı diye ben de bir kontrol edeyim. Belki orada demişlerdir şu tarihte olacak vesaire diye.
Şu anda yok en azından. Gelirse biz sizlere haberde de haber içerikleri tahminimce yayınlanmıştır. Orada sizlere paylaşmış oluruz diyelim. Ve böylece bu lansmanımızın da sonuna geldik. Teşekkür ediyorum efendim eşliğiniz için. En azından beğendirdik. Özellikle F3'ü bayağı beğendi. Bayıldım. F3'ü de kendisi de bir kullanıp ayrıca... Zaten bunlar umarım çok kısa zamanda Türkiye'ye gelir ve çok kısa zamanda biz deneyimleriz. Hiçbirinize vermeyi düşünmüyorum. Direkt ben alacağım, ben deneyeceğim, ben inceleyeceğim. Dene bakalım. Sonra saysın POCO F3 almak için 21 neden? 7 neden 21 neden diye. Zaten sizlere bütün detaylarıyla, incelemesiyle vesaire aktarırız arkadaşlar. Dediğimiz gibi 250 euro çıktı. Tekrar şuradan güncel hesaplayayım. 250 euro 2350 çarpı 1,8 tahmini olarak 4250 lira X3 Pro, 6000 lira da F3 olacak gibi görünüyor. Ama bunlar şu anki dolar kurunun değişmesi, Xiaomi'nin Türkiye'yi alırkenki kur fiyatı ve yapacağı çalışmalara göre değişebilir. Değişiklik gösterecektir. Diyelim ve katılan, dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başka bir canlı yayındaki galiba yakında işte Redmi Note 10 Türkiye lansmanı olacak. OnePlus lansmanı falan var. Bu ara bayağı sık sık canlı yayında görüşeceğiz zaten sizlerle. Onlarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.